İsmim Serap Akın. 2009 yılından beri aile dizimiyle ilgileniyorum. Bu hocanın eğitimlerine devam ettim. Swagito Libermeister Türkiye'ye geliyor. Hem burada hem yurt dışında eğitimlerine katıldım. 2,5 yılda eğitimlerini tamamladıktan sonra 8-9 yıl kadar asistanlık yaptım eğitim gruplarında Türkiye'deki asistan ekibinde yer aldım. Bu asistan ekibinde siz bir iş yapmıyorsunuz. Aslında biraz daha derinleşiyorsunuz kendinizde. Yani orada insanlarla hoca çalışırken alan nasıl tutulur, o kiminle nasıl çalışıyor, çok fazla vaka görme şansınız oluyor. Çünkü bunlar 60-70 kişilik gruplar ve yılda 3 kere bu 60-70 kişilik grupların içinde bulunmak demek 8-9 yılda aslında 1000'in üzerinde insan görmüş olmak demek, 1000'in üzerinde vaka izlemiş olmak demek. Onun dışında grup çalışmalarının, atölyelerin ve eğitimlerin gerçekleşeceği alanı hazırlamak, oradaki o setup'ı kurmak ve diğer arkadaki dönen işleri nasıl yürüdüğünü öğrenmek açısından da grup çalışmalarını yönetmek için iyi bir background oluşturuyor size bu asistanlık. Hem çok vaka görüyorsunuz hem de o altyapı nasıl oluşuyor, orada yapılan eventi, o etkinliği gerçekleştirirken nelerle hazırlanıyor orası ve nelerle tamamlanıyor bunları da öğreniyorsunuz. Aile dizimi aslında bir psikoterapi kuramı ve psikoterapi yöntemi. Aile danışmanlığı da yapıyorum ben. Aile danışmanlığında zaten aile terapisi uyguluyorsunuz. Aslında aile diziminin içinde aile terapisi var. Aile terapisi de birkaç ekolde çalışıyor. Bir kişiye şahıs olarak da bakan şeyler var, yöntemler var. Ya da bir sistemin içinde var olduğunu kabul ederek insanı gözlemleyen yöntemler de var. Ben bir insanı sistemin içinde görmekten yanayım. Çünkü bizim doğduğumuzda bir mizacımız, bir karakterimiz var. Ama aynı zamanda içine doğduğumuz bir aile ve o ailenin de geldiği bir sistem var. Sistemler bütünü var. Bir kültür var bir kere. Bir memlekette, bir coğrafyada doğuyorsunuz. Tamamına bakıyoruz biz kişiye. O yüzden bir insana tek başına bir varlık gibi bakmak doğru gelmiyor. Aile dizimi bir kişiye böyle bakmak için muazzam bir yöntem. Biz hayatın içinde bir şeyleri yaşarken kendimizi göremiyoruz o sahnede. Ne yaptığımızı, nasıl davrandığımızı, karşımızdaki kişiye nasıl baktığımızı, hangi sözle nasıl yanıt verdiğimizi, beden dilimizi göremiyoruz. Ama aile dizimi bize bunu görme imkanı veriyor. Bir grup çalışmasında sizin annenizin, babanızın ya da eşinizin veya çocuklarınızın temsilcileri seçilir. Kiminle nasıl bir problem yaşıyorsanız oradan başlıyoruz. Yani ta atalarınıza, dedelerinize gitmiyoruz en başta. Temel problem neredeyse oradan başlıyorum ben. O tür çalışmaktan yanayım. Ve temsilciler temsil alanında sizin gibi davranıyor ya da anneniz gibi davranıyor veya çocuğunuz gibi davranıyor ve onların hareketleriyle, onların sözleriyle davranmaya başladıklarında zaten alana güvenmeye başlıyorsunuz. Ve orada kendi temsilciniz de var. Ve kendi temsilciniz de sizin gibi davranıyor ama sizin bazı hareketlerinizi, kaçırdığınız hareketlerinizi size yansıtıyor orada tekrar. O zaman kendinizi bulma, farkında olma şansınız çok daha yüksek ve bir şeyi değiştirme şansınız yüksek. Yani hayatınızda değişiklik yapmak istiyorsanız sadece farkındalıkla bunu yapamazsınız. O farkındalıkla ne yapıyor olduğunuz çok önemli. Bir problemle geliyor. Bireyselde ya da bir takım çalışmasında, grup çalışmasında sorular soruyoruz. Doğru soruları sorduğunuz zaman o problemin kişinin kendi hayatında nereden yankı bulduğunu, ipucu yakalamaya çalışıyorsunuz buna dair. O ipucunu yakaladıktan sonra oradan devam ediyorsunuz dizime. O konuyla açıyorsunuz dizimi. Yani kişinin size direkt getirdiği problemle ilgili hemen çalışmaya başlamıyorsunuz. Biz de bunun için danışmanlık hizmeti vermek üzere eğitim alıyoruz. Yani bir insan size bir şeyle gelebilir ama o zaten o problemi öyle gördüğü için çıkamıyor içinden. Siz onun söylemediği sözleri duymalısınız. Size hareketleriyle, anlatmadıklarıyla da ipucu veriyor danışan. Oradan da yola çıkıyorsunuz bir dizimi yaparken. Bireysel de çalışıyoruz, kişinin kendisiyle çalışıyoruz. Minderlerimiz var, gestalt yapıyoruz. Ayrıca bir aile dizimi çalışmasıyla hemen başlamayabilirsiniz. Kişi travmatik olabilir. Size anlattığı konuyu anlatırken hemen duygulanım başlayabilir o konuya dair.
Düşünceler hızla uçuşmaya başlayabilir, fikirler karışabilir. O kişiye orada travma ile ilgili, bedenle ilgili bir yardımda bulunmanız gerekiyor önce. Öncelikle travma desteği vermeniz lazım bu kişiye. Ondan sonra dizim yapabilirsiniz. Çünkü travmatik bir insan tetikleniyorsa eğer anlattıklarından ya da oradaki dizim esnasında bir şeylerden tetiklenecekse zaten o dizimden bir şey alamayacak. Öncelikle onu görebilir, duyabilir, anlayabilir hale getirmeniz lazım. Ben aile dizimini ilk önce seanslarını aldım. Bana iyi gelecek birkaç seanstan sonra grup çalışmalarına katıldım. Daha sonra eğitimlere katılmaya karar verdim. Orada da beni desteklediler, yönlendirdiler zaten bu aile dizimini uygulayan kişiler. Öyle olunca eğitimlerde çok fazla hayatıma katkıda bulunduğunu fark ettim ve eğitimleri tamamlamaya karar verdim. 3 aşamalı bir eğitim bu. Enstitüden sonrasından bahsediyorum. En son aşamada artık travma eğitimi alıyorsunuz. Çünkü aile dizimi için size gelen bir kişi dediğim gibi öncelikle travmatik olabilir ve hemen ona aile dizimi açamayabilirsiniz. Yani o gösterdiğiniz şeyi, orada görünen şeyi alabilecek durumda olmayabilir. Öncelikle duyularının açılması, görebilir, idrak edebilir hale gelmesi açısından çok önemli. Bu eğitimleri tamamladıktan sonra da asistan gruplarında yer aldım dediğim gibi. O da bana çok büyük katkı sağladı ve çok fazla derinleştim kendi içimde. Çünkü benim geldiğim, içine doğduğum aile çok travmatik bir aileydi. 2 aile de göçmen. Baba tarafım Selanik göçmeni, anne tarafım Bulgaristan göçmeni. Ve çok ağır yaşantılar var geride. Dolayısıyla anne babamızın neslinde de çok fazla şiddet eğilimi vardı. Bir kere güven çok önemli. Yani bu tür bir ailede büyüdüğünüz zaman güven diye bir şey yok zaten içinizde. Kendine güven, başkalarına güvenle ilgili hiçbir şey yok. Bir insan güvenmezse sevemez. Sevme kapasiteniz yok demektir ve ben bunu fark ettiğimde çok yeniydi yani 2016-2017 yılıydı. Dehşete düşmüştüm. Yani mesela eşimi çok sevdiğimi düşünüyordum, kardeşlerimi, çocuğuma taptığımı düşünüyordum. Onun için her şeyi yapabileceğimi. Ama onun gerçek sevgi olmadığını anlamam çok uzun bir zaman aldı. Ne zaman ki kendime güvenmeye başladım, o güven gelmeye ve güvenden sevmeye başladım karşımdakini. Karşılıksız, kendi içimden gelen sevgiyle. O zaman anladım ki sevgi başka bir şey. Aile diziminde bir çerçeve veremezsiniz. Çünkü aile dizimi bir davranışçı terapi değil. Davranışçı terapilerde çerçeve verirsiniz. Obsesif kompulsiftir. Bir problemi vardır. O probleme dair dersiniz ki 20 seans gelirsiniz. Seans ücreti şu kadar, bu kadar zaman harcarsınız buna, bu kadar da para harcarsınız. O kişi davranışçı yöntemle onu çözer. Ama davranışçı çerçevede 4-5 sene sonra kişi geri gelir. Çünkü bir süre sonra o davranışçı çerçevenin içinden tekrar çıkar. O kökteki yere dokunmamışsınızdır. Asıl onu o obsesif hale getiren, temelde yatan olaya bakmamışsınızdır hiç. Oraya bakıp oradaki o insani olan, zor olayların da aslında en insani taraflarımızla gerçekleştiğine olan idraki yaşaması lazım kişinin. Aile dizimi danışmanı da aslında temsil alanından çalışıyor. Yani siz yanınıza oturan danışanla rezone oluyorsunuz. Temsilci nasıl kalkıyor alanla rezone oluyor ve tanımadığı bir kişiye bürünüyor ve onun gibi hareket edip ondan konuşuyor ve bize geri bildirim vermiş oluyor. Kişinin de hiç bilmediği şeyleri fark ettirmiş oluyor. Bir danışman da danışanın yanında oturduğunda onunla rezone oluyor. Tune in diyoruz yani onunla aynı yere geliyoruz, aynı frekansa. O anlatırken anlatamadığı şeyleri de fark ediyorsunuz. Ve bazı anlattıklarını da içselleştiriyorsunuz. O gibi olmuyorsunuz ama onu hissediyorsunuz diyelim. Onun enerji alanını hissediyorsunuz. Nasıl varoluşunu ifade ettiğini daha iyi fark ediyorsunuz. Ve onun olayı anlatırken duygulanıma girdiği ve düşüncelerin uçuşmaya başladığı için çözemediği yere siz dokunabilir haldesiniz. Çünkü bunun için de eğitim alıyorsunuz zaten. Bu danışmanlığı verirken, kişi size bir şey anlatırken, sizde aynı olay olmasa da eşleşebilir. Siz de tetiklenebilirsiniz. Tetiklenmeden kendinizde kalıp, onun göremediğini onda görebilmek için de eğitimler alıyorsunuz. Salt aile dizimi eğitimi almadım ben. İnsanlarla çalışmak diye bir eğitim serisi var hocamın. Svagito Libermeister benim hocam.
O eğitimleri de tamamladım. Dolayısıyla kişinin göremediği şeyi birazcık içselleştirip temsilcileri ona göre seçiyorsunuz, alana yerleştiriyorsunuz. Veya onu yerleştirmesini istiyorsunuz. O kişinin yaşam dinamiklerine göre karar veriyorsunuz buna. Bazen onun yerleştirmesi doğru, bazen temsilcilerin alanda kendine yer bulması doğru, bazen de siz yerleştiriyorsunuz, karar verip. İçinden çıkamadığınız yaşam döngüleri vardır. Mesela para kazanırsınız, kaybedersiniz. Bir daha kazanırsınız, bir daha kaybedersiniz. Ya da mesela birkaç evlilik yaparsınız. O evlilikte neyin çok doğru bir insanla, artık bu doğruyu buldum dersiniz. Doğru bir insanla evlendiğinizi düşünürsünüz ama yine aynı yere gelir evliliğiniz. Orada kişinin kendisinin ne yaptığını ve karşısındakiyle o yaşadığı ilişki dinamiklerini neye dönüştürdüğünü fark etmesi çok önemli. Aile danışmanlığında daha çok çiftler geliyor ya da çocuklarıyla problemler yaşayan ebeveynler geliyor mesela. Onlar çatışmaları çözmek üzere geliyorlar. Onun dışında depresyon çok fazla bu arada. Özellikle pandemi döneminde yalnız kalmış ergen çocuklar. O ergenlik döneminde ilişki kurmayı, iletişim kurmayı öğrenecekken evde kapalı kaldılar. Maalesef ekranlara mahkum oldular. Anne babalar da çünkü bir çeşit travma yaşadı. Evde kalmak, dışarı çıkamamak bir nevi hapis olmak demek. Yani nedensiz yere hapsolduk gibi bir şey oldu. Dolayısıyla anne baba da çok etki altında olduğu için çocuklarına da destek veremediler. Şimdi o zamandan kalan problemleri çözmek için gelen aileler var mesela. Aile dizimini denemeyi tavsiye ediyorum, çok tavsiye ediyorum. Fakat bu aile dizimini içsel bir yolculuk olarak yaptıran kişilerle çalışmalarını tavsiye ediyorum. Aile dizimi bir davranış terapi gibi ya da analitik bakış açısı gibi bir şey değil. Daha içsel bir yolculuk, kişinin kendi içine döndüğü. Hayatımda ne yapıyorum ki ben bunları tekrar tekrar yaşıyorum sorusunu sormaya cesaret edebileceği, etmesi gereken bir yöntem. Dolayısıyla bu türlü çalışan aile dizimi uygulayıcılarına gitmelerini tavsiye ediyorum. Meditasyon ağırlıklı, o içe bakışı öğrendikleri kişilerle çalışmalarını tavsiye ediyorum. Ama bir aile dizimi, bir seansa girdiniz, bütün acılarınız son bulacak gibi bir şey değildir. Bu bir süreçtir. Kendi içinizde bir yolculuktur. Sabır gerektirir, her şeyde olduğu gibi. Ama nihayetinde kendi yaşantımdan çok iyi biliyorum ki çok büyük dönüşüm getirir.